Artık kollara geldik. Bedendeki işimiz bitti, kollara geldik. Şu ana kadar da toplam 32 tane motifi kullanmış olduk. 64 tane motifimiz vardı. Artık kolu anlatmaya geçebilirim. Kol içinde 2 tane parça hazırlıyoruz. Ben kolda eninde 4, boyunda 4 motif kullandım. Normalde 3 motif kullanırım. Diğer hırkalardan biliyorsanız. Çünkü o zaman koltuk altında bu şekilde motifim yok ve koltuk altım buradan başlıyor. Biz burada yarım motifi buraya yedireceğimiz için, koltuk altına yedireceğimiz için ölçümüz tam tutması için bu sefer boyunu 4'lü yaptım. Sizin motifleriniz 13 santim ve üzeri ise kolunu istiyorsanız boyunu 3'lü çalışabilirsiniz. Şimdi mantığını anlatacağım. Kollardaki parça örümümüz de aynı şekilde devam ediyor. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama, sonra kendisinin tekrarı. Üst üste 4 tane motifi birleştiriyoruz birinci aşamada. İkinci aşamada yanına motif ekliyoruz ve aradaki boşlukları kapatıyoruz. Sonra yanına motif ekle, aradaki boşlukları kapat. Yanına motif ekle, aradaki boşlukları kapat. Benim eninde de boyunda da 4 tane motif olacak. 2 tane yine örmediğim kenarı var. Bu sefer bu kenarları bedene birleştireceğiz. Birleştirirken öreceğiz. Şu şekilde katlıyorum. Bu artık benim kolum olacak. Aynı parçadan 2 tane yapıyorum. Benim motiflerim 12 santim olduğu için böyle yaptım. Zaten 12 santim ve 6 ise kollarını 4'lü çalışın. Sonra ağız kısmına beraber lastik geçeceğiz. Ama derseniz ki ben lastik geçmek istemiyorum. Kol ağzım benim motifle bitsin istiyorum derseniz o zaman ne yapacaksınız? Siz boyda 5 tane motif kullanacaksınız. Siz lastik geçmek istemiyorsanız üst üste 5 tane motif ekleyeceksiniz. Yana doğru motif ekle, aradaki boşlukları kapat. Yani sizin burada boy kısmında 5 tane motif olacak. Lastik örmeyeceğim diyenler, ben açık şekilde kol ağzında böyle motif görüntüsü istiyorum diyenler o şekilde yapacaklar. Siz büyük bedensiniz diyelim. Motifleriniz büyük oldu. 14 santim motifler yaptınız mesela. O zaman siz de ne yapacaksınız? Boyda 3, yine eninde 4 tane motif kullanacaksınız. Endeki motif sayısı değişmiyor. Birleştirirken 2 tane öne, 2 tane arkaya gelecek çünkü. Bu şekilde. 1, 2 motif burada, 1, 2 motif burada. Toplam 4 tane motif. Bizim endeki motif sayımız değişmiyor. 4 tane olmak zorunda. Ama boyunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi ben boy kısmında 4 tane motif, en kısmında 4 tane motif olan 2 tane parça hazırladım. Siz de kendi ölçünüzü biliyorsunuz. Motifleriniz benimki gibi ise ya da daha küçükse bu şekilde 4'lü yapabilirsiniz. Lastik geçecekler için diyorum. Motifleriniz büyükse boyda 3 tane kullanabilirsiniz. Orayı artık anladık. Siz boyunu kaç sıra yaparsanız yapın, bizim birleştirme tekniğimiz değişmeyecek. Birleştirdiğimiz yer zaten eni olacak. Eninde hepimizin 4 tane motif olduğu için boyunda siz kaç tane kullanırsanız kullanın. Şimdi siz de parçalarınızı hazırladınız. Birinci aşamayı yaptınız, ikinci aşamayı yaptınız, üçüncü aşamayı yaptınız ve sıra sonuna kadar geldiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldiniz. Gördüğünüz gibi burada tam şekilde örmedim. Bu sefer tam şekilde örmedim. Çünkü buradaki yarım motifi koltuk altına yedireceğiz. Şimdi onun mantığını anlatacağım. Burada yine iki tarafta da birleştirirken kazağın önü arkası olmadığı için, sağa sola olmadığı için bu tarafta ne yaptıysam diğer tarafta da aynısını yapacağız. Ama yeni başlayanlar zorlanabilir diye burada tekrar kısmı olsa bile muhtemelen zaten videoyu 2 bölüme ayıracağım. Çünkü şu anki haliyle bile ham haliyle 3 saat görünüyor. Hem buradaki başlangıcı hem buradaki başlangıcı göstermek istiyorum. İkisi de aynı ama en çok zorlanılan yer genelde kollar oluyor. O yüzden kolların iki tarafını da göstereceğim. Şimdi siz de kol parçalarını ördünüz. Örmediğimiz 2 tane kenar var. Onu da artık bedene birleştireceğiz. Burada yarım şekilde örüyorum. Koltuk altına yedirerek yapacağız. İstediğiniz taraftan başlayabilirsiniz. Zaten önü arkası yok. Buradan başlayalım. Burası kazağın kol kısmı. Parçamız nasıl gelecek? Bu şekilde. 2 tane motif öne birleşecek. 2 tane motif arkaya birleşecek. Ve buradaki motifleri yarım yarım koltuk altına yedireceğiz. Bu benden çok istenilen bir modeldi. Koltuk altına artırma yapanlar genelde ben kolu nasıl takacağım bilmiyorum diyorlardı. Şimdi onlar da öğrenmiş olacaklar. Kol parçasında bir tane kenarı yarıya gelene kadar ördüm. Yarısından sonrasını örmüyorum. Köşede bir tane üçlü grup yaptım. Bir zincirlik boşluğa bir tane üçlü grup yaptım. Yani 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında artık koltuk altından başlıyoruz. Motifleri yarıya kadar örüyoruz.
Burada takılırsanız örgünüzü fotoğraflı olarak atın. Şu an fotoğrafınızı çekin mesela, sıra sayınız değişik olabilir. Orta noktanız başka bir yere denk gelebilir. O zaman yeni başlayanlar fotoğrafını atsınlar ve ben de oklarla, işaretlerle nereye batacağınızı size gösteririm. Koltuk altındaki motiften başlayacağız birleştirmeye. Koltuk altını bu şekilde açın. Motifinizi göreyim. Buradaki elinizdeki motifinizi göreyim. Siz fotoğrafı atın. Ben size hem oklarla işaretleme yapacağım hem de altta yazılı olarak söyleyeceğim. Siz ona göre yapacaksınız. Beraber ilerleyeceğiz. Şimdi artık kendi motifimde ilerliyorum. Siz de mantığını kendi hırkanızda, kazağınızda yapıyorsunuz. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptım ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Artık koltuk altında birleştirme yapacağım. Koltuk altında da yarım yarım yedireceğim için benim buradaki koltuk altındaki motifimde orta nokta neresi? Üçlü grupları sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane üçlü grup var. Demek ki benim orta noktam burası. 2 tane üçlü grup burada, 2 tane üçlü grup burada. Sizin motifiniz bir sıra fazlaysa o zaman sizinki de nereye denk gelecek? Gördüğünüz gibi aşağıyı takip edin. Ya orta noktaya geliyor ya üçlü grubun ortasındaki ikili trabzanın üzerine denk geliyor. Ya orta noktaya denk gelecek ya da ortadaki ikinci trabzanın tepesine denk gelecek. Siz o şekilde orta noktayı buluyorsunuz. Benim orta noktam burası. Demek ki birleştirmeye oradan başlayacağım. Kaydırmaya oradan başlayacağım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Ne yapacağım? Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Burası benim orta noktam. Burası da orta noktam. Girdim, kaydırdım ve zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydırdım, zincir çektim. Birleştirmemiz yine değişmiyor. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Birleştireceğim yer neresi? Buradaki köşelerin orta noktası. Herhangi bir iki zincirlik boşluk değil. Görüyorsunuz burası birleşim yerini. Büyük bir birleşim yeri var. Ortasına batıyoruz. Köşelerin birleşim yerine battım. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birleştirme mantığımız neydi? Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Şimdi daha net şekilde göstereceğim ve elinizdekiyle kontrol edeceksiniz. Burada şöyle uzatıyorum. Burası bizim kazağımızın kol kısmı. Koltuk altından birleştirmeye başladık. Buraya kadar örmüştük, orta noktaya kadar. Koltuk altına yarım yarım yedirerek öreceğiz. Sonrasında herhangi bir zorluk yok. Yine sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Buraya kaydırdık, tekrar birleşim yerine kaydırdık ve bir zincir çekip köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Buralarda zaten bildiğimiz yerler ama yine yeni başlayanlar için böyle kısa bir tekrar olmuş olsun. Koltuk altını yaptıktan sonra 1, 2 ve arkadaki 3. 4. motifleri bu şekilde örüyoruz. Birleştirmelerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Buradan koltuk altından örmeye başladık. Yukarı doğru 2 tane motifi birleştirdik. Arkaya döndük. Burada da 2 tane motif birleştirdik. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptık. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Yine köşelerin birleşim yerine batıyorum. Kaydırdım ve bir zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıp köşeyi tamamlıyorum. Yine yarım şekilde motifi yedireceğiz. Birleştirmemiz değişmiyor. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Solda 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ne yapıyorum? Buradaki 2 tane üçlü grubun birleşim yerine batıyorum, kaydırıyorum ve birleştirmeye devam ediyorum. Burayı yarım şekilde örmüştük. Burada koltuk altına birleştirmemizi yapıyoruz artık.
yarım yarım birleşecek. Burası tam bir motif gibi olacak. İki tane üçlü grubun birleşim yerine girdim. Tekrar bir zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık örgümüz büyüdü. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Solda köşeye 3 tane ikili trabzan yap. Gördüğünüz gibi yarım yarım motifleri yedirdik. Artık koltuk altından bileğe kadar karşılıklı sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Ve birleştirme yerlerini dediğim gibi geçiyoruz. Burada siz yanlış yaptıysanız, doğru yerlere batmadıysanız bunu nereden anlayabilirsiniz? Gördüğünüz gibi birleşim yerine geldim. Burada birleşim yerine batacağım, burada birleşim yerine batacağım ve sonra birleştirmeye devam edeceğim. Burada herhangi bir yanlışlık olduysa birleştirme yerleriniz denk gelmeyecektir. Siz burada ya bir öncesine batmışsınızdır ya bir sonrasına batmışsınızdır fark etmeden. Karşılıklı örmeye devam ettiğinizde, birleştirmeye devam ettiğinizde birleşim yerine gelmeyecektir. O zaman ne yapıyorsunuz? Örgü bilenler zaten yapmıştır. Yeni başlayanlar ne yapıyorlar? Fark etmeden yanlış yere battılarsa küçücük bir yerimiz var zaten. Burayı söküyorsunuz, tekrar örüyorsunuz. Ta ki buradaki birleşim yeri karşılıklı denk gelene kadar. Denk gelmiyorsa bir yanlışlık vardır. Onu düzeltmeden devam edemezsiniz. Burada kötü bir görüntü olur. Sonradan sökmek istemezsiniz onu. O yüzden buradayken, en başındayken sökün, düzeltin, öyle devam edin. Örsök yaparak hem elinizi alıştırırsınız hem de doğru şekilde ilerlersiniz. Şimdi ben artık burada ne yapacağım? Birleştirme yerine geçeceğim. Yine köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sağdakine kaydır. Zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Aynı birleştirme ile bileğe kadar devam edeceğim. Karşılıklı bu şekilde 3 tane motifi birleştirelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Burası artık bildiğimiz zaten tekrarlar. Burada dediğim gibi ister bir zincir çekin, istiyorsanız benim gibi çekmeyin ve kaydırın. Elinizin sıklığına, gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir zincir çektiğimde buradan buraya geçerken 2 parmak sığacak kadar burada boşluk oluyor. Üzerime giydiğimde onu istemediğim için zincir çekmiyorum. Şimdi bileğe kadar gelelim. Buradan yarım şekilde örmeye başlamıştık. 2 motifi ön tarafta birleştirdik. 2 motifi arka tarafta birleştirdik. Ve koltuk altından bileğe kadar birleştirdik. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki köşe boşluğundaki 2 zincirlik boşluğa giriyorum. Kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Ve ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırdım. Bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Artık bu koldaki işimiz bitti. Diğerini de aynı şekilde yapacağız. Ama ben size hatırlatma olsun diye başlangıcını göstereceğim. Bu tarafı yaptık. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Kol ağzından artık beraber lastik geçeceğiz. Lastik geçmek istemeyenler ne yapacaktı? Buraya boyunu uzatarak motif ekleyecekti. Ve onların en son kol hali bu şekilde açık şekilde görünecekti. Görüntüsünü bu şekilde seviyorsanız bu şekilde yaparsınız. Şimdi buraya geçtik. Yine önüme alıyorum. Yönümüz, herhangi bir şeyimiz değişmiyor. Birleştirme şeklimiz de değişmeyecek. Parçamı 4'e 4 ördüm. En son burada yarım kenarını ördüm. Köşede 3 tane ikili trabzan var. Bir zincirlik boşlukta 3 tane ikili trabzan var. Ne yapacağım? Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Koltuk altında orta noktam burası. Sağdaki tamamlanmış motife girdim. Kaydırdım, zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra arada bir zincir çekiyorum ve buradaki köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Artık yukarı doğru motiflerimizi eklemeye devam edeceğiz. Birleştirmeye devam edeceğiz. Birleşim yerine kaydırdım. Bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Burada yarım şekilde başladık. Artık burada hızlandırmama gerek yok. 2 tane motifi öne, 2 tanesini arkaya birleştirelim. Yine koltuk altında buluşalım ve aynı yeri, yedirme yerini beraber geçelim. Yine buradan örmeye başladık. 2 tane motifi öne birleştirdim. Örgüyü döndürdüm. 2 tane motifi arkaya yerleştirdim ve şimdi koltuk altına yine yedirmemizi yapalım. Değişen herhangi bir şey yok. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim ve buradaki köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Yine sola köşeye 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Koltuk altındaki bir zincirlik boşluğa girdim, kaydırdım, zincir çektim. Solda yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki kaydırma yerimiz neresi olacaktı? Buradaki 2 tane üçlü grubun birleşim yeri olacaktı. Burayı yedirerek yapmıştık. Burayı da yedirerek yapıyoruz. Tekrar bir zincir çektim ve solda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada doğru yaptım. Nereden anlayacağım? Birleşim yerleri denk gelecek. Denk gelmiyorsa yanlış yapmışım demektir. Artık koltuk altındaki yedirmeyi yaptım. Koltuk altından bileğe kadar motifleri birleştirmeye geçtim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve gördüğünüz gibi burada da birleşim yerim var. Burada da birleşim yerim var. Yani doğru şekilde ilerlemişim. Dikerek yapacaklar ya da tığla tepeleri alarak birleştirecekler. Yine aynı yarım yarım birleştiriyorlar. Koltuk altından bileğe kadar devam ediyorlar. Biz de yine koltuk altından bileğe kadar devam edelim. Yine en son bir zincir çekip ipimizi koparalım. Artık lastik örme kısmına geçelim. Dediğim gibi burada özellikle yakada eksiltmeler yapacağımız için ben burada deneme yaptım. Bedende ve kolda normal güzel şekilde ilerleyeceğiz. Kolu istiyorsanız açık şekilde lastik örebilirsiniz ya da daraltmayla örebilirsiniz. Orası zevkinize kalmış. Yakada daraltma yapacağız. Bedende de normal şekilde lastik öreceğiz. Şimdi bu kolu bitirelim. Artık lastik kısmına geçelim. Kolları da yapmışken artık motiflerle işimiz bitti. Kısa bir özet geçelim. Siz de kendiniz kontrol edin. Önce beden genişliğimize göre motif ölçümüzü bulduk. Bir sıra eksik yapıp ip koparmadan birleştirdik. Dikecekler tam şekilde ördüler. 2 tane parçaya ihtiyacımız var. Ön ve arkada. Sonra omuz motiflerini ekledik. Kol altındaki motifleri ekledik. Kolları ekledik. Ve artık motiflerle işimiz bitti. Bu aşamada boyun uzatma yapabilir misiniz? Yine yapabilirsiniz. 10 tane motif yaparsınız. Birinci aşamada üst üste motiflerinizi yerleştirirsiniz. Örmediğiniz kenarda da bu şekilde etek kısmına yerleştirebilirsiniz. Yani sonradan da lastik örmeden boyunu uzatabilirsiniz. Bu aşamada üzerinize geçirin. Kaba bir halde zaten kazağımız oluştu. Üzerinize geçirin. Hoşunuza gitmiyorsa 10 tane motif örün ve etekten yine ip koparmadan birleştirin. Bir sıra daha mı istiyorsunuz? 10 tane daha motif örün ve etek kısmından birleştirin. Yani boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kol için de aynı şey geçerli. Bu aşamada lastik örmeye başlayacağız. Öncelikle etek kısmından lastiği göstereceğim. Lastiğin mantığını anlayacağız. Sonra yakada ve kollarda aynı tekniği uygulayacağız. Ben 3 yumak buradaki koyu renkten almıştım. 3 yumak da buradaki açık renkten almıştım. Buradaki renkten bu kadar arttı. Yarım yumak kadar arttı. 64 tane motife yetti. 1-2 sıra kullanmıştım. Benim için yeterli geldi. Siz motiflerinizi büyük yapıyorsanız belki size 3 yumak yetmeyebilir. Buradaki rengimden de bu kadar kaldı. Ben lastik kısmını açık krem renkle geçeceğim. Yani buradaki renkle geçeceğim. Genelde hırkalarda da kazaklarda da 1 yumak kadar lastik kısmına gidiyor. Zaten benim buradaki gramajım azdı. 170 gramdı. İpim az kaldı. O yüzden 2 tane daha ip sipariş ettim. O yüzden buradaki ipimle size etek kısmında lastiği anlatacağım. Muhtemelen yarın iplerim gelir. İnternet üzerinden siparişimi veriyorum. Kargoları kaç lirada ücretsiz kargo oluyorsa o kadar ipimi ya da hangi örgü malzemesini alacaksam onu sepetime ekliyorum. Şimdiye kadar herhangi bir kargo ücreti ödemedim. Bana genelde soruluyor nereden alıyorsunuz, kargoları ne kadar diye.
Ücretsiz kargo olana kadar bazılarınki 1000 lira, bazılarınki 1250 lira, bazılarınki 2000 lira. Ücretsiz kargo olana kadar ürünleri sepete ekliyorum. Sonrasında 1000 lira mı oldu? 1000 liradan sonra artık alıyorum. Dün sipariş vermiştim. Dün akşam sipariş vermiştim. Bugün hazırlanmış, kargoya verilmiş. Yarın muhtemelen elimde olacak. Şimdi elimdeki iple bedenden lastiğimizi geçelim. Lastik örerken yapacağımız işlem diğer örgülerde olduğu gibi öncelikle bir sıra ikili trabzan geçeceğiz. Buradaki birleşim yerlerini düzelteceğiz. Tüm görünümü eşitleyeceğiz. Onun üzerine artık lastik örmeye başlayabiliriz. Zemin ne kadar düzgün olursa lastiğimiz de o kadar düzgün olur. Öncelikle bir sıra ikili trabzan geçelim. Onun üzerine lastik örelim. Yine 4 milimle devam ediyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İkili trabzan öreceğim için tığın başına bir kere doladım. Etek kısmını öreceğimiz için ne yapıyorum? Bu şekilde önüme alıyorum. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben koltuk altına denk gelen bir yerden başlayacağım. İster herhangi bir zincirlik boşluktan başlayın ya da herhangi bir trabzanın üzerinden başlayın. Zaten hepsini öreceğiz. Burada etek kısmında buradaki 3 tane ikili trabzan var. Ortasından başlıyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirdim. İlmeği de arada gizliyorum. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapacağım. Bir zincirlik boşluklara bir tane ikili trabzan yapacağım. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan, bir zincirlik boşluklara ikili trabzan yapıyoruz. Boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Aşağıdaki ikili trabzanların her birinin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Birleşim yerlerini nasıl geçeceğiz? Gördüğünüz gibi iki zincirlik boşluklar var. Köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan, birleşim yerine bir tane ikili trabzan ve köşe boşluğuna bir tane ikili trabzanla geçiyoruz. En son ikili trabzanın üzerine de ikili trabzan yaptım. Köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan, birleşim yerine bir tane ikili trabzan ve köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan. Zaten bizim düzeltmemiz gereken yerler burası. Burada zaten düzgün bir zemin var. Gördüğünüz gibi burayı da düzelttiğimizde sıralı şekilde ikili trabzanlarımız görünüyor. Artık lastiğimizi düzgün şekilde bir üst sırada örebiliriz. Sonra yine devam ediyorum. Aşağıdaki ikili trabzanların tepesine ikili trabzan, boşluğa bir tane ikili trabzan. Bu şekilde bir tane daha birleşim yerine gelelim, beraber geçelim. Sonra sıra sonuna kadar ikili trabzan örmeye devam edelim. Buradan örmeye başlamıştık. Birleşim yerini geçtik. Burada da birleşim yerine kadar geldim. Birleşim yerinden yapıyorum. Köşeye bir tane ikili trabzan. Birleşim yerine bir tane ikili trabzan ve köşeye bir tane ikili trabzan. Sonra ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde iki tane birleşim yerini gösterdim. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar ikili trabzan yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Koltuk altında motifleri birleştirirken ne yapmıştık? Bir zincir çekip iplerimizi koparmıştık. Oradaki ipleri de örerken yine ilmek gizlerken yaptığımız gibi ipin üzerine alarak örerken gizliyoruz. İki tane ipimiz vardı zaten, onları da gizledik. Sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Bir sıra ikili trabzanı geçmiş oldum. Artık ne yapacağım? Lastik örmeye geçiyorum. Lastik örmeyi de yine ikili trabzanlarla yapacağız. Ama tek fark eden şey trabzanları bir önden bir arkadan alarak bu şekilde lastik görüntüsü vereceğiz. Önden aldığımız trabzan önde görünecek. Arkadan aldığımız trabzan bu şekilde çukurda görünecek. Lastik örmek için 1, 2, 3 zincirle başlıyorum. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan ve arkadan aldığım lastik kabul ediyorum. 2 tane ön lastiğin arasında kalsın ve 3 zincir noktası çok belli olmasını istiyorum. O yüzden bu arka lastik. Sırasıyla önden alıyoruz, arkadan alıyoruz. Önden alıyoruz, arkadan alıyoruz. Şimdi arkadan başladığım için ne yapacağım? Bir sonraki trabzanı önden alarak başlayacağım. Bir boşluğundan gireceğim, diğer boşluğundan çıkacağım ve önden alarak başlayacağım. Yine ikili trabzanlarla öreceğiz. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanı önden alarak örüyorum. Trabzan tığın önünde ipi aldım ve ikili trabzan yaptım.
Tığın başına doladım. Bir sonrakini arkadan alıp öreceğim. Arkadan girdim. Bir boşluğundan girdim. Diğer boşluğundan çıktım. Trabzan tığın arkasında. İpimi aldım ve ikili trabzan örüyorum. Yeni başlayanlar için böyle 4-5 tane yavaş göstereceğim. Bir sonrakini önden almam gerekiyor. Önden almak ne demek? Trabzan tığın önünde kalacak demek. İpimi aldım ve ikili trabzan yaptım. Bir sonrakini arkadan alıyorum. Arkadan almak ne demek? Trabzan tığın arkasında kalacak demek. İpimi aldım, ikili trabzan yaptım. Bir önden alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir arkadan alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir önden aldım. İkili trabzan yaptım. Bir arkadan aldım. İkili trabzan yaptım. Sırasıyla önden arkadan alarak ikili trabzan yapıyoruz. Ve buradaki lastik görünümüne ulaşıyoruz. Şimdi sırasıyla trabzanları bir önden bir arkadan alarak ikili trabzan örelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Lastik örme işlemimiz çok kolay. Trabzanları bir önden alacağız, ikili trabzan yapacağız. Bir arkadan alacağız, ikili trabzan yapacağız. Sıra sonunda en son ön lastikle bitmemiz lazım. Çünkü arka lastikle başlamıştık. Bu bizim sayılarımızla alakalı. Ön lastik denk gelmeyebilir en son trabzan. Onu nasıl düzelteceksiniz? Onu da size anlatacağım. Yanlış ördüğünüz için değil, trabzan sayılarıyla alakalı. Bunu büyük örgülerde denk getiremeyebiliriz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar trabzanları bir önden bir arkadan alarak lastiğimi ördüm. Sıra sonuna kadar geldim. Benim en son ördüğüm trabzan ön lastik olarak kaldı. Zaten öyle olması gerekiyordu. Sırasıyla ön arka şeklinde devam etmesi gerekiyor. Ama burada sizin sayılarınız farklı olabilir. Yani motifi büyütmüş ya da küçültmüş olabilirsiniz. Sizin trabzan sayılarınız farklıysa sizde denk gelmeyebilir. O zaman ne yapıyorsunuz? Diğer örgülerde de gösteriyorum. Bu yanlış ördüğümüz için değil, sayılarla alakalı. Denk gelmiyorsa bunun da telafisi var. 10 kadar ördüğüm lastiği söktüm. En son ön lastikte bıraktım. Sizinki denk gelmediyse ne yapıyorsunuz? En son ön lastiği ördünüz, tığın başına doladınız. Sonraki iki trabzanı arkadan alıp örüyorsunuz. Bir tane değil, iki tane trabzanı arkadan alıp örüyorsunuz. Ama ben ne yapıyorum normalde yaparken iki tanesini arkadan alıyorum ama birinin ipinden biraz alıyorum. Bu şekilde birinin ipinden biraz alıyorum. İki tane trabzanı birbirine hem de sıkıştırmış oluyorum. Bu şekilde arka lastik olarak örüyorum. Yine iki tane trabzanı arkadan alarak ördüm. Tekrar gösteriyorum. Birinin ipinden biraz aldım. Birinin ipinden biraz aldım ve arka lastik olarak ördüm. Bu sayede iki trabzan birbirine daha da yakınlaşmış oluyor ve tek bir trabzanmış gibi görünüyor. Göze batmıyor. Bunu sadece bir yerde yapıyoruz. Sonra yine önden arkadan alarak örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde ördüğünüzde en son ördüğünüz trabzanın ön lastik olarak kaldığını göreceksiniz. Bu denk gelmiyorsa örgümüzdeki denk getirme yöntemimiz. Benimki zaten denk gelmiştim, şimdi sıra sonuna kadar önden arkadan alarak örüyorum. Ve bir üst sıraya beraber çıkıyoruz. Denk gelmeyenler 10 kadar lastiği söküyor. En son ön lastikte bırakıyorlar. Sonraki iki trabzanı arkadan alarak örüyorlar. Sonra yine bir önden bir arkadan almaya devam ediyorlar. Ve en son ördükleri trabzan ön lastik olarak kalmış oluyor. En son trabzanı da ön lastik olarak ördüm. Bir üst sıraya çıkmam gerekiyor. Artık lastiği kaç sıra örersek örelim, başlangıç ve bitişimiz değişmeyecek. Biterken 3. zincirin içine kaydırıyorum. Başlarken tekrar 3 zincir çekiyorum. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp örüyorum. Biz şimdi 2. sıraya geçtik. Bunu istiyorsanız 200 sıra yapın. Hiç değişmeyecek. Sıra sonumuz nasıl olacak? 1, 2, 3. zincirin içine kaydırdım.
Sıra sonumu bu şekilde yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Yine arka lastiğimizi örmüş olduk. İşimiz artık daha kolay. Önde gördüğümü önden alıp örüyorum. Arkada gördüğümü arkadan alıp örüyorum. Önde olanı önden aldım, ördüm. Arkada olanı arkadan aldım, ördüm. Tekrar gösteriyorum. Önde olanı önden aldım, ördüm. Arkada olanı arkadan aldım, ördüm. Bu şekilde artık lastiği istediğiniz kalınlığa gelene kadar örebilirsiniz. Sıra sonuna kadar önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp öreceğim. Sıra sonuna kadar geleceğim. En son ön lastiği ördükten sonra 3. zincirin içine kaydıracağım. Tekrar bir üst sıraya çıkmak mı istiyorum? 3 zincir çekeceğim. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp öreceğim. Şimdi bu lastiği neye göre örüyoruz? Bunu zevkimize bağlı olarak. İnce lastik görünümü seviyorsanız 1-2 sıra örersiniz. Daha kalın seviyorsanız 4-5 sıra, 5-6 sıra istediğiniz kadar örebilirsiniz. Bu lastik sırası sizin zevkinize kalmış. Sıra sonunu ve başını benim dediğim gibi yapıyorsunuz. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp örüyorsunuz. Ben de kendi zevkime göre, ben genelde kalın lastik severim. Kendi zevkime göre kaç sıra ördüysem onu size söylüyorum. Artık bu bana yeter dediğiniz noktada, bu kalınlık bana yeter dediğiniz noktada düzgün bir bitiş yapıyoruz. Düzgün bitişten kastım, trabzan tepeleri V harfine benziyor. Bir tane daha V harfi oluşturacağız. Trabzan tepesi oluşturacağız. Örgümüzün nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayacak. Tüm görünümümüz eşit olmuş olacak. Hepsi tüm trabzan tepeleri V harfi şeklinde görünecek. Siz örmeye devam ediyorsunuz. Ben de örmeye devam ediyorum. Artık sıra sonunda düzgün bitişte buluşuyoruz. Sonra yakadan beraber lastik geçelim. Yarın iplerim geldiğinde sonra kollardan lastik geçelim ve kazağı bitirelim. Burası bizim ikili trabzan ördüğümüz yer. Üzerine 1, 2, 3, 4. 4. sıra lastiğe geçtim. Siz bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz demiştim. Ben ipim gelene kadar elimdeki iple 4. sıraya kadar geldim. İpim burada bitti. Dediğim gibi ertesi günde iplerim geldi. Şimdi hem ip değişimini göstermek istiyorum hem de zaten bu benim son sıram. Son sırada nasıl düzgün bir bitiş yapacağız onu göstereceğim. Normalde ben ip değişimi yaparken, yani yeni ipe geçerken üst üste iplerimi alırım. O şekilde ikisini birlikte örerek devam ederim. Ama bunu lastikle yapamıyorum. Çünkü önden ve arkadan aldığım için gizlediğim ip görünüyor. O yüzden burada bağlayarak yapacağım. Lastikte genelde böyle bağlayarak devam ediyorum. Burada ipim bitti. İki ipi birbirine bağlıyorum. Artık yeni ipe geçeceğim. Buradaki bağladığım ipi örerken gizlemeyeceğim. Sonra örgünün bitiminde arka tarafta gizleyeceğim. Yine sıra sonunda 3. zincire kaydırmıştım. Tekrar 3 zincir çektim. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alarak örmeye devam ettim. 4. sıramda ip değişimini de yaptım. Yine sırasıyla lastikleri örmeye devam ediyorum. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp örüyorum. Buradaki ipi örerken gizlemeyeceğim. Sonra örgüm bittiğinde arka tarafta gizleyeceğim. Örgümde kaç sıra örersem öreyim değişen bir şey yok. Önde gördüğümü önden alıp örüyorum. Arkada gördüğümü arkadan alıp örüyorum. Bu şekilde ben son sıramı da öreceğim. En son artık sıra sonunda düzgün bir bitiş yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. En son önden aldığım trabzanı da önden alarak ördüm. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Artık düzgün bir bitiş yapacağız. Bunu tüm örgülerde yapıyoruz. Trabzan ve zincir tepeleri V harfine benziyor. 2 tane kanadı var. Biri örgünün dış yüzünde, güzel yüzünde, biri iç yüzünde, arka yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha V harfi, trabzan tepesi oluşturacağız. İpimizi burada kesmiştik. 3 zincire atlıyorum. 3 zincire dokunmuyorum. İlk ördüğümüz ön lastik var. Ön lastiğin tepesine
arkadan giriyorum. Ön lastiğin tepesine arkadan giriyorum. Tüm V harfini alıyorum. İpi aldım ve arkaya çektim. Ön lastiğin tepesinden ipi arkaya çektim. Burada son ördüğüm ön lastik var. Onun da sadece arka kanadını kullanacağız. Buradaki arka kanadını kullanacağız. İpi aldım ve tekrar örgünün arkasına çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. V harfi gibi trabzan tepesi oluşturmuş olduk. O da atladığımız 3 zincirin tepesi olmuş oldu ve tüm görünümü eşitlemiş olduk. Bu şekilde. Şimdi ipimi arkada gizleyebilirim. Öncelikle burada bir zincirle sabitleyeceğim. Yıkadığımda, giydiğimde sökülmesin diye. Sonra yeteri kadar gizleyip ipi koparacağım, keseceğim. İpi aldım. Bir zincirle buraya sabitledim. Sonrasında geriye kalan ipi istediğiniz kadar gizleyip, yeteri kadar gizleyip dışarıda kalan ipi kesebilirsiniz. Buradaki ipi de aynı şekilde örgünün arka tarafında lastiğin içinde bu şekilde iplerin arasından geçirerek gizliyorsunuz. Düzgün bitişle artık bedendeki lastik işlemini bitirdik. Artık yakaya geçebiliriz. Bedendeki lastiğimiz böyle görünüyor. İkili trabzanlarda düzelttiğimiz için lastiğimiz de gayet düzgün oldu. Siz ince ya da kalın istemenize göre istediğiniz sıra sayısı kadar örüyorsunuz. Düzgün bitişle bitiriyorsunuz. Şimdi burada yaka kısmında ikili trabzanlarla geçeceğiz. Biliyorsunuz ben öncesinde bir deneme yapmıştım. Bunu önlük süveteri anlatırken de göstermiştim. Orada hatta ben de örüp söküyorum, o şekilde yapıyorum diye bir kere söküp o şekilde devam etmiştim. Yani siz de bu aşamada elinizin sıkılığı, gevşekliği değişebilir. Aynı ipi tığ kullansak bile. İpiniz değişik olabilir. Bir kere yaptığınızda orada marullanma ya da kasma oluyor diye bırakmıyorsunuz. Zaten ilk aşamada birinci sırada biz bunu ayarlıyoruz. Sonra üzerine istediğimiz kadar lastik örüyoruz. Birinci aşamada düzgün bir zemin yaparsanız onun üzerine istediğiniz kadar lastik örebilirsiniz. Yani örüp sökme işlemini de sadece birinci sırada yapacaksınız. Yapamıyorsanız en güzel görüntüyü bulana kadar, kasma ya da marullanma olmayana kadar onun üzerine artık istediğiniz kadar lastik örüyorsunuz. Bunu da mesela dün bitirdim. Bu benim kendi anlatımım değil. Alize'nin kanalına bakarak yaptım. Sayılar uymadı. Orada verilen sayılar uymadı. O yüzden sayıları değiştirdim. Tepe noktasında kaç kere karıştırdım. Kaç kere ördüm söktüm. Yani bir kere de olmuyor örgüler. O yüzden siz de deneyerek ilerliyorsunuz. Bir sıra trabzan geçeceğiz. Onun için öncelikle bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İkili trabzan öreceğim için ne yapıyorum? Tığın başına bir kere doladım. 2 ilmeği birlikte tuttum. İstediğimiz herhangi bir yerden başlayabiliriz yine. Buralarda eksiltme yapacağımız için buralara çok yaklaşmak istemiyorum. O yüzden buradan bir yerden başlayacağım. İster bu omuzdan başlayın, ister diğer omuzdan başlayın. Buralara çok yakın olmayın ki buralarda eksiltme yapacağız. Belki eksiltme yapacağınız yerden başlamış olabilirsiniz yanlışlıkla. O yüzden omuzlardan başlayabilirsiniz ya da buradan başlayabilirsiniz. Yeni başlayanlar benimle aynı şekilde başlayabilirler. Bunları da niye sürekli tekrarlıyorsunuz derseniz başlangıç yerleri bile bazen böyle sorulabiliyor. Niye özellikle oradan başladınız? Zaten hepsi aynı, istediğiniz yerden başlayabilirsiniz diye. Buradaki omuzdan herhangi bir üçlü grubun tepesinden başlayacağım. Buradaki ortadaki trabzanın tepesinden ikili trabzan örmeye başlıyorum. 4 yerde eksiltme yapacağız. Yeni başlayanlar aklı karışmasın. Detaylı şeklinde göstereceğim. Siz kavrayana kadar anlatacağım. İkili trabzan çıkarmayı biliyoruz. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan, boşluklara bir tane ikili trabzan ve köşeye bir tane ikili trabzan, birleşim yerine bir tane ikili trabzan ve köşeye bir tane ikili trabzan. Bu şekilde omuzdan ikili trabzan çıkarmaya başladım. Bedende zaten etek kısmında anlatmıştım. O yüzden buraları hızlı hızlı geçelim. Eksiltme kısmına doğru ilerleyelim. Eksiltmeleri nerelerde yapacağız? Buradaki köşelerde yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. 4 yerde eksiltme yapacağız. O yüzden buradan başladım. Buradaki köşedeki üçlü gruba kadar devam edeceğim. Üçlü grubu örmeden orada bırakacağım.
Köşedeki üçlü grubun olduğu yere kadar geldim. Köşede 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Oraya kadar geldim. Eksiltme derken neyi kastediyorum? Burada trabzan sayısını azaltacağız ki bir üst sırada burada kavis verebilelim ve lastiğimiz düzgün şekilde görünsün. Ben buradaki 3 tane ikili trabzandan ikili trabzan çıkarsam, buralardan ikili trabzan çıkarsam, köşelerden ikili trabzan çıkarsam ve devam etsem benim burası komple ikili trabzanla dolacak. Bir üst sıraya çıktığımda herhangi bir kavis olmadığı için önden arkadan alarak örmeye devam edeceğim ve lastikler bu şekilde köşe gibi düşünün. Burayı köşe düşünün. Böyle bu şekilde üst üste gelecek. Bu görüntüyü istemediğim için ne yapıyorum? Tam bir böyle kavis verebilmek için eksiltme yapıyorum. 4 yerde yapacağız. Tekrarlı şekilde aynı şeyi yapacağımız için geriye sarmayın. Bir sonraki yerde iyice pekişmiş olacak. 3 tane ikili trabzan bırakmıştım. Birinciyi örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncü trabzanın tepesinden eksiltme yapmaya başlayacağım. Eksiltmeden kastım şu: tığın başına doladım. Üçüncü trabzanın tepesine girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. İkisini tığda bıraktım. Tığın başına doladım. Köşeye girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Üçünü tığda bıraktım. Tığın başına doladım. Buradaki birleşim yerine battım. İpimi aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini aldım. Dördünü tığda bıraktım. Tığın başına doladım. Köşeye girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini aldım. 5'ini tığda bıraktım. Tığın başına doladım. Son kez ilk trabzanın tepesine girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 7 ilmek var. İkisini aldım. Kalan 6 ilmeği birlikte topluyorum. Bu şekilde. 5 yere battık. 1, 2, 3, 4, 5 yere battık. Ve hepsini birlikte alarak ördük. Bir üst sırada ben bu 5 tane trabzanı bir tane trabzanmış gibi öreceğim. Yani 5 trabzanı 1'e düşürmüş olduk. Bir sonraki yerde yine aynısını yapacağız. O yüzden devam ediyorum. 6 ilmeği birlikte çektikten sonra yine aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan yap. Boşluğa bir tane ikili trabzan yap. Bu şekilde buradaki köşeye kadar devam edelim. Orayı da aynı şekilde yapacağız. Bu 5 tane trabzan eksiltme size yetmeyebilir. Onu nasıl yapacaksınız, nasıl çoğaltacaksınız onu da size anlatacağım. Önlük süveteri yaptık. Oraya göre yapan birçok arkadaş var. Hem çocuklarını yaptılar hem kendilerini yaptılar. Başka örgülerde yine eksiltmeler yaptık koltuk altında. Yapılmayacak bir şey değil. Sadece birinci sırada sayınızı oturtun ipinize göre. Eliniz sıkıdır, gevşektir, sayıları ona göre oturtursunuz ve lastiğinize geçersiniz. Ne yapacağım? Köşedeki 3 tane ikili trabzana kadar öreceğim. Köşedeki 3 tane ikili trabzana kadar ördüm. Diğer tarafta ne yapmıştık? 1-2 trabzanı normal şekilde ördüm. Buradan eksiltmeye başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5 yerde eksiltme yapıyoruz. Trabzanları beraber toplayacağız. Şimdi siz bunu yaptınız. Bir üst sıraya geçeceksiniz. Burada da görüyorsunuz zaten güzel bir şekilde kavisimizi almış. Bir üst sırada lastik ördüğünüzde lastikleriniz buradaki dediğim gibi üst üste gelecek. Üst üste görünecek. O zaman siz ne yapacaksınız? İkili trabzan sırasını sökeceksiniz. Siz eksiltmeye son trabzandan değil, buradaki ortadaki ikinci trabzanın üzerinden başlayacaksınız. Ben 5 yerde eksiltme yaptım. Siz 7 yerde yapacaksınız. İkinci trabzanın üzerinden başlayacaksınız. İkinci trabzanın üzerinde bitireceksiniz.
Toplam 7 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yerde eksiltme yapmış olacaksınız. Yani bunu ör sök yaparak oturtuyorsunuz. Birinci sıradaki lastikle zaten üst üste geldiği an söküyorsunuz. Düzeltip sonra devam ediyorsunuz. Burada bana 5 tane yeterli geldi. Denemesini yapmıştım. 3 taneyle yaptım. Üst üste geldi. Sonra 5 taneyle yaptım. Düzgün oldu. Düzgün olmasaydı sökecektim. 7 taneyle devam edecektim. Siz de elinizdeki ipin inceliğine kalınlığına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Genelde yeni başlayanların yorumları aynı sizinki gibi yaptım olmadı. O yüzden bu kadar tekrarlıyorum. Aynı benim gibi yapmanıza gerek yok. Eliniz aynı olmayabilir. Benim elim çok gevşek, sizinki sıkıdır. Sayılarımız değişebilir. Birinci trabzanı normal şekilde ördüm. İkinci trabzanı normal şekilde ördüm. 5 yerde eksiltme yapacağız. Tığın başına doladım. Son trabzanın tepesine girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. İkisini tığda bıraktım. Tığın başına doladım. Köşe boşluğuna girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Üçünü tığda bıraktım. Tığın başına doladım. Birleşim yerine girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini aldım. Dördünü tığda bıraktım. Köşeye giriyorum. İpimi aldım. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini aldım. 5'ini tığda bıraktım. Burada ilk trabzanın üzerinden devam ediyorum. Birinci trabzanın tepesine girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 7 ilmek var. İkisini aldım. Artık kalan 6 ilmeği beraber çekiyorum. 6 ilmeği beraber çektim. 5 yerde trabzanları toplamış oldum. 5 tane trabzanı teke düşürmüş oldum. Sonra yine ikili trabzanların üzerine ikili trabzan, bir zincirlik boşluklara ikili trabzan. Gördüğünüz gibi. 5 tane olmuyorsa 7 tane yaparsınız. 5 tane fazla geldiyse 3 yerde yaparsınız. Siz de köşeden başlarsınız. Buradaki mantık ne? 5 yerde azaltma yapıyoruz. Yani 5 kere batıyoruz. Her seferinde ilk 2 ilmeği alıyoruz. Geri kalanları tığda bırakıyoruz. İlk 2 ilmeği alıyoruz. Geri kalanları tığda bırakıyoruz. 5.'ye geldim. Yine ilk 2 ilmeği aldım. Tığın üzerinde 6 ilmek kaldı. Artık başka yerde eksiltme yapmayacağım için ne yaptım? 6 ilmeği birlikte toplayarak artık normal trabzanlarımı örmeye devam ettim. Bir tane daha köşede göstermek istiyorum. Yine köşeye kadar ikili trabzanlarımızı normal şekilde çıkartalım. O yüzden geriye sarmayın dedim. Zaten aynı yeri gösterebileceğim çok fazla köşe var. O yüzden geriye sarmayın. Bir sonraki yerde yine göstereceğim. Yeni başlayanlar ne yapacaklar? Ellerinde tığ var, ipi var. Örgüleri ellerinde. Benimle birebir yapıyorlar. Hem elleri alışıyor hem de sökeceklerse nereye nasıl batacaklarını bilecekler. Köşedeki üçlü gruba kadar devam ettim. Ne yapıyorum? Birinci ikili trabzanı normal şekilde ördüm. İkinci ikili trabzanı normal şekilde ördüm. Ve 5 yerde azaltma yapacağım. Son trabzanın üzerinde, köşede, birleşim yerinde, köşede ve burada ilk trabzanın üzerinde. 5 yere batacağım ve her seferinde ilk 2 ilmeği alacağım. Geri kalanları tığda bırakacağım. Her seferinde tığın başına doluyoruz. Birinci kere girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. İkinci kere girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Üçüncü kere girdim. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini aldım. Dördüncü kere girdim. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini aldım. Ve son kez 5. kere girdim. Tığın üzerinde 7 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Geri kalan 6 ilmeği birlikte çekiyorum. Ve ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Batacağımız yerleri söylemiştim. Sırayla batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve ilk 2 ilmeği çekiyoruz. En sonda 6 ilmeği çekip ikili trabzan örmeye devam ediyoruz. Bir tane köşemiz kaldı. Orayı da hızlıca beraber geçelim. Köşeye kadar geldim. Birinci trabzanı örüyorum. İkinci trabzanı örüyorum. 5 yerde eksiltme yapacağım. Birinciyi girdim, 2 ilmeği aldım. İkinciye girdim, 2 ilmeği aldım.
Üçüncüye girdim. 2 ilmeği aldım. Dördüncüye girdim. 2 ilmeği aldım. Beşinciye girdim. 2 ilmeği aldım. Ve 6 ilmek kalınca hepsini beraber çekiyorum. Gördüğünüz 1, 2, 3 tane yaptık. Eliniz alışınca bu şekilde herhangi bir sayı saymadan sadece ilk 2 ilmekleri alarak en sonunda 6 ilmeği çekerek bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi artık ikili trabzan sırasını bitirip lastik örmeye başlayacağız. Lastik örümünde herhangi bir değişiklik yok. Yine bir önden bir arkadan alarak öreceğiz. Buradaki tek fark 5 tane ikili trabzanı teke düşürdük. Onları tek şekilde öreceğiz. İkili trabzan sırasının sonunda ne yapıyorum? İlk ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum ve lastik örmeye başlıyorum. Burada ipimi biraz sıkı yapacağım. Lastik örmeye nasıl başlıyoruz? 1, 2, 3 zincir çektim. Bunda arka lastik kabul ettim. Tığın başına doladım. Bir sonrakini önden aldım, ördüm. Bir sonrakini arkadan aldım, ördüm. Bir sonrakini önden aldım, ördüm. Bir sonrakini arkadan aldım, ördüm. Zaten etekte yapmıştık ama yeni başlayanlar için böyle bir iki tane göstereceğim. Aynı olduğunu görmeleri için. Önden aldım, ördüm, arkadan aldım, ördüm. Önden aldım, ördüm, arkadan aldım, ördüm. O köşede eksiltme yaptığımız yere kadar önden arkadan alarak örmeye devam edelim. Yine eksiltme yaptığım yerdeyim. Köşedeki 3 tane ikili trabzanımız vardı biliyorsunuz. Onun tepesindeyim. Burası bizim eksiltme yapmaya başladığımız yer. 3. trabzanın tepesinden başlamıştık. Orası bizim eksiltme yaptığımız yer. Oraya kadar geliyorum yine. Eksiltme yaptığım yere kadar. Burada benim en son trabzanım arka lastik olarak denk geldi. Burada önmüş arkaymış herhangi bir şey fark etmiyor. En son arkadan aldım, ördüm. Buradaki eksiltmeyi nasıl öreceğim? Önden alıp öreceğim. 5 tane trabzanı örmüştüm. 5 trabzanı sanki tek bir trabzanmış gibi buradaki boşluğundan girdim. Diğer boşluğundan çıktım. İpimi aldım ve ön lastik olarak ördüm. Burada ön lastik denk geldi. Diyelim ki arka lastik olarak denk gelmiş olsun. Şu an sadece göstermek için yapıyorum. Ön lastik denk geldi. Ön lastik olarak ördüm. Buradaki en sonu ön lastik olarak örelim ve burası arka olarak kalmış olsun. Sırasıyla örmeye devam ediyoruz. Siz en son ön lastiği ördüyseniz tığın başına doladınız. Bu sefer 5 tane trabzanı ne yapıyorsunuz? Arka lastik olarak örüyorsunuz. Yani 5 tane trabzan tığın arkasında kalacak. Ve arka lastik olarak öreceksiniz. Bu şekilde. Sonra yine önden arkadan alarak örmeye devam ediyorsunuz. Burada ön denk geldi, arka denk geldi onu düşünmeyin. Önden arkadan alarak sırasıyla nasıl denk geliyorsa o şekilde örüyoruz. Benimki ön denk gelmişti. 5'ini tığın üzerine aldım ve ön lastik olarak ördüm. Tekrar arkadan önden ne denk geliyorsa sırasıyla önden arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Bir sonraki eksiltmeye yine beraber geçelim. Belki orası arka denk gelecek, belki yine ön denk gelecek ama hiç önemli değil. Ne denk geliyorsa o şekilde öreceğiz. Sırasıyla önden arkadan alarak bir sonraki eksiltme yerine kadar geldim. En son yine arka trabzan denk geldi. Burası benim eksiltme yerim. 5 tane trabzanı tığın üzerine aldım. Zaten görünüyor, son trabzanın üzerinden başlamıştık. 5 trabzanı tığın üzerine aldım ve ön lastik olarak örüyorum. Ön denk geldi, ön ördüm. Arka denk gelseydi arka olarak örecektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Diğer eksiltme yerleri de sizde ön geliyorsa ön, arka geliyorsa arka şeklinde örün. Sıra sonuna kadar gelelim. Onun üzerine artık istediğimiz kadar trabzanları bir önden bir arkadan alıp öreceğiz. Çünkü buradaki 5 trabzanı teke düşürdük burada. Sonrasında
önden arkadan, önden arkadan, önden arkadan. Aynı etekte olduğu gibi sırasıyla devam ediyoruz. Eksiltmeyi tek yerde yapıyoruz. Onun üzerine artık istediğimiz kadar lastik örebileceğiz. Şunu da şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane eksiltme ile güzel bir kavis oluşturmuş olduk. Ve lastikler mesela buradaki düzgün kısımda ön, arka, ön, arka, ön, arka. Bu şekilde gidiyor. Ön, arka, ön, arka. Tığım giriyor içine. Arka, ön, arka, ön, arka, ön. Yani herhangi bir üst üste binme olmadan ben burada saydığım şekilde aynı burada da sayarak devam ediyorum. 3 kere yapmıştım. Ben 3 yerde eksiltme yapmıştım. O zaman burası böyle üst üste durdu. Böyle bitişik durdu. Ben ön arka ön arka yapamadım. Üst üste durduğunda zaten iki ön lastik bitişikmiş gibi görünüyor. Sizde de böyle bitişikmiş gibi görünüyorsa 5 tane trabzan eksiltmek demek ki sizin için yeterli değil. Siz 7 tane yapacaksınız. Bana 3 yeterli gelmedi, söktüm 5 yaptım. 5'te de olmasaydı 7 yapacaktım. Bu aşamada düzgün bir şekilde ilk sırada artık tamam dediğiniz noktada böyle güzel bir kavis aldıysa, aynı şekilde tüm trabzanlar görünüyorsa, ön arka belliyse artık istediğiniz kadar lastik örebilirsiniz. Yani burayı düzgün yaptıysanız sonrası artık sizin zevkinize kalmış şekilde yakayı açık ya da kapalı istemenize göre, lastiği ince ya da kalın istemenize göre istediğiniz kadar sıra sayısına lastik öreceksiniz. Etekte gösterdiğim gibi düzgün bitişle biteceksiniz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Zaten etekte bir üst sıraya çıkmaya göstermiştim ama yine yeni başlayanlar aynı olduğunu görsün diye bir kere daha göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada yine en son trabzan ön lastik olarak denk gelmeli. Denk gelmiyorsa nasıl düzelteceğinizi etekte göstermiştim. 2 tane trabzanı arkadan alırsınız ve burası ön lastik olarak denk gelmiş olur. Sıra sonundayım. Sıra sonunda ne yapacağım? 1, 2, 3. zincirin içine girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp örüyorum. Artık işim daha kolay. Önde olanı önden aldım, ördüm. Arkada olanı arkadan aldım, ördüm. Lastik sıramız zaten düzgün, sadece ön ve arka lastikler var. Bu şekilde yine etekteki gibi sıra sonuna kadar geliyoruz. Bir önden bir arkadan, bir önden bir arkadan aldık. En son ön lastiği ördük. 3. zincirin içine kaydırdık. Bir üst sıraya çıkmak istiyorsanız yine ne yapıyorsunuz? 3 zincir çekiyorsunuz. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp örüyorsunuz. Etek kısmında olduğu gibi burada da yakada da istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Burada size tavsiye edebileceğim şey 2 sıra örün, üzerinize geçirin. Yakasını daha kapalı istiyorsanız örmeye devam edin. 3. sırayı örün, deneyin. Tekrar devam etmek istiyorsanız devam edin. Yani buradaki lastik kısmı biraz sizin zevkinize kalmış. Ne kadar yakanız açık ya da kapalı istiyorsunuz ona göre yapabilirsiniz. Geçen bir tane soru gelmişti. Önlük süveterdeydi yine. Motiflerini bayağı büyük yapmış bedenine göre mecburen. Benim buradaki açıklığım çok oldu, ne yapabilirim diye. Daha fazla lastik göreceksiniz. Onun tek kapanma yolu o. Daha fazla lastik göreceksiniz ve o şekilde yapacaksınız. Zaten önlük süveterdeki o güzel görünümün sebebi de biraz lastik görüntüsü. Hem bedendeki hem de yakadaki. İstediğiniz kadar lastik örebilirsiniz. Burada da istediğiniz kadar örebilirsiniz. Ben bedende olduğu gibi aynı yakadan da istediğim kadar lastik görüntüsünü vereceğim. İstediğim sıra sayısında öreceğim. Üzerime geçireceğim. Tamam dediğim noktada artık yine ipimi keseceğim ve düzgün bir bitişle bitireceğim. Bu şekilde siz de üzerinize deneyerek çocuğunuzun ya da kendinizin örüyorsunuz, düzgün bitişle bitiyorsunuz. Artık kola geçiyoruz. Yakada da etekte olduğu gibi 4 sıra lastik ördüm ve düzgün bir bitişle bitirdim. 3. sırada üzerime denedim. Bir sıra daha olsa daha güzel gelecek gibi geldi. O yüzden 4. sırayı da geçtim ve bitirdim. Artık kola geçiyoruz. Kolda öncelikle mantığı anlatmak istiyorum. Özellikle satış yapmak isteyenler için. Ne demiştim? Koltuk altından bileğe kadar yetişkinler için 43, 44, 45 santim yeterli geliyor. Kişi minyondur, 43 santim yeter. Daha uzun boyludur ya da kolu daha uzundur, 45 santim olur. Kendimiz yapıyorsak üzerimize deneyerek devam edeceğiz. Şimdi örerken de üzerimize deneyerek devam edeceğiz. Ama satış yapıyorsanız en az koltuk altından bileğe kadar 45 santim olana kadar örün. Şimdi buradan buraya siz ölçtünüz, 40 santim geldi diyelim. O zaman bilek kısmına 5 santim lastik örersiniz. İster bu şekilde düz şekilde yapın. Bir sıra ikili trabzan geçin. Üzerine önden arkadan alarak lastik örün.
Ve yine düzgün bitişle bitirin. İstiyorsanız daraltmayla örün. Ben burada daraltmayla öreceğim. O görüntüyü seviyorum. Ama ben ördüm, beğenmedim diyelim. Onu sökerim. Yine size anlattığım gibi kol ağzından bir sıra ikili trabzan geçerim ve düz şekilde etekte ördüğüm gibi örerim. Kol ağzını açıkta bırakabilirim. Yani sonra beğenmezseniz sökersiniz, açık şekilde de yapabilirsiniz. Satış yapacaklar için bunu söylüyorum. Şimdi kendimize yapıyorsak nasıl ilerleyeceğiz? Yine aynı şey geçerli. Buradan buraya mesafeniz diyelim ki 39 santim geldi. Artık onun üzerine lastik örmeye başlıyorsunuz. Düz şekilde örecekseniz bir sıra ikili trabzan ördünüz. Onun üzerine lastik örüyorsunuz. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine üzerimize deneyerek yapıyoruz. 3-4 sıra örün. Bakın. Buraya kadar mı geldi? Daha örmeniz gerekiyor, örersiniz. Daha örmeniz gerekiyor, örersiniz. Üzerinize geçirdiniz. Artık tamam dediğiniz noktada lastik örmeyi bitirirsiniz. Lastiği de yine üzerimize ölçerek ilerliyoruz. Daraltma da yapsak, normal şekilde de yapsak üzerimize deneyerek ilerliyoruz. Düz şekilde örmeyi etekte göstermiştim zaten. İkili trabzanla geçtik. Üzerine bir önden bir arkadan alarak lastik ördük. Şimdi daraltmayla nasıl öreceğiz? Daraltmayla örerken de yine bilgileri vereceğim. Daraltmayla da yapsak, normalde yapsak bir sıra ikili trabzan geçeceğiz. Koltuk altından herhangi bir yerden başlayacağım ki 3 zincirim oraya denk gelsin. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doladım. Ve istediğiniz herhangi bir yerden örmeye başlayabilirsiniz. Buradaki köşe boşluğundan girdim. Bir sıra ikili trabzan öreceğim. İkili trabzan çıkarmamızda değişen bir şey yok. Sırasıyla ikili trabzan çıkarıyoruz. Ve aradaki ipleri örerken gizliyorum. Koltuk altına denk gelen herhangi bir yerden başladım trabzan çıkarmaya ve sıra sonuna kadar geliyorum. Boşluğa bir tane ikili trabzan, trabzanların üzerinden ikili trabzan çıkartıyoruz ve birleşim yerlerinde köşeye bir tane ikili trabzan, birleşim yerine bir tane ikili trabzan ve köşeye bir tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleyim. Buradan örmeye başlamıştık. Sıra sonuna kadar ikili trabzan çıkardım. Sıra sonunda ne yapıyorum? İlk ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum ve lastik örmek için 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bunu da yine arka lastik kabul ediyorum. Düz şekilde örecekler, etekteki gibi düz şekilde örecekler. Kolu açık isteyenler trabzanları bir önden bir arkadan alıp örüyorlar. Sıra sonunda en son ön lastiği ördükten sonra 3. zincir içine kaydırıyorsunuz. Tekrar 3 zincir çektiniz. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan aldınız. Bunu nereye kadar yapıyorsunuz? Üzerinize deniyorsunuz. İstediğiniz noktaya gelene kadar sıra sayısında örüyorsunuz. Ve sonra yine düzgün bitişte bitiriyorsunuz. Sizin işiniz burada daha kolay. Düz şekilde örmeyecekler. Kolda daraltma yapacaklar. Ne yapacaklar? Yine bir sıra ikili trabzanı normal şekilde örüyoruz. 3 zincir çektik. Bunu yine arka lastik kabul ediyoruz. Buradaki daraltmadan kastım ne? 2 trabzanı önden, 2 trabzanı arkadan alacağım. 2 trabzanı önden, 2 trabzanı arkadan alacağım. Bu şekilde 2 trabzanı teke düşürerek buradaki trabzan sayısını yarıya düşürmüş olacağız. Kol ağzımız da o şekilde daralmış olacak. Diğer hırkalarda yaptığımız gibi, kazaklarda yaptığımız gibi. Tığın başına doladım. Sonraki 2 trabzanı önden aldım, ördüm. Tığın başına doladım. Sonraki 2 trabzanı arkadan aldım, ördüm. Daraltma yaparken ne yapıyoruz yani? 2 önden, 2 arkadan alıyoruz. 2 tane önden aldım. Tığın üzerinde 2 tane trabzan var. 2 tane arkadan aldım. Tığın üzerinde 2 trabzan var. Yani 2 önden 2 arkadan alarak kol ağzını daraltıyoruz. Trabzan sayısını yarıya düşürüyoruz. Bu şekilde 2 önden 2 arkadan alarak sıra sonuna kadar gelelim. Ve daraltılmış görüntüyü de size göstermek istiyorum. Mantığı o şekilde daha net anlaşılacak. 2 tane önden 2 tane arkadan alarak sıra sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi kol ağzı bu şekilde daralmış oldu. Onun üzerine yine bir önden bir arkadan alarak öreceğiz ve lastik kısmını bu şekilde büyütmüş olacağız. Burada en son 2 tane önden aldım, ördüm ve 3. zincirin tepesine kaydıracağım. Burada benim bir tane ikili trabzanım kaldı. Sizde sayılarınız eşit olmayabilir benimle. Kalmasa da önemli değil. Burada örmediğimiz bir tane trabzan var.
Zaten 2 tane arkadan almam gerekiyordu. Onu atlayacağım. 3. zincirin tepesine kaydıracağım. Sizde yoksa önemli değil. Görüntüde herhangi bir bozukluk yaratmaz. En son 2 tane önden aldım, ördüm. 3. zincirin tepesine, içine kaydırıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Düz şekilde örmeye devam ediyorum. Önde gördüğümü önden aldım, ördüm. Arkada gördüğümü arkadan aldım, ördüm. Önde gördüğümü önden aldım, ördüm. Daraltmayı sadece bir sırada yapıyoruz. Onun üzerine artık istediğim kadar bir önden bir arkadan alarak örebilirim. Artık işimiz daha kolay. Öndeki trabzanı önden alıp örüyorum. Arkadaki trabzanı arkadan alıp örüyorum. Kol ağzında trabzanlarımız yarıya düştü. Daraltmamızı yapmış olduk. Bu şekilde bir önden bir arkadan alarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Bir üst sıraya çıkalım. Aynı şekilde çıkacağız ama yine yeni başlayanlar için göstereceğim. Sonra ben kendi üzerime deneyerek bileğime gelene kadar istediğim sıra sayısında öreceğim. Siz de o şekilde öreceksiniz. Zaten bir kolu kaç sıra örüyorsak, nasıl örüyorsak diğerinde ona göre örüyoruz. Diğer kolu da aynı şekilde yapacağız. Ve kazağın artık bitmiş halini. Kaç gram ip gitmiş, kaç yumağa denk geliyor onları söyleyeceğim. Ve artık videomuzu bitireceğiz. Bir önden bir arkadan alarak sıra sonuna kadar geldim. En son önden alıp ördüm. 3. zincirin içine kaydır. Tekrar 3 zincir çek. Ve önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp ör. İşimiz bundan ibaret. Bu şekilde. Bir sıra ikili trabzan ördük. Onun üzerine 2 önden 2 arkadan alarak daraltma yaptık. Artık istediğimiz kadar bir önden bir arkadan alarak lastiğimizi örebiliriz. Üzerinize deneyerek devam ediyorsunuz. Satış yapıyorsanız en az 45 santim olana kadar, koltuk altından bileğe kadar 45 santim olana kadar örün. Siz de kendi üzerinize deneyin. O şekilde artık bitmiş haliyle satışa sunabilirsiniz. Zaten kişi özel yapıyorsanız onun kol boyunu istemişsinizdir. Ona göre, kişiye göre çalışırsınız. Ben artık ne yapacağım? İstediğim kadar, bileğime gelene kadar bir önden bir arkadan alıp öreceğim. Düzgün bitişte bitireceğim. Sonra diğer kola geçeceğim. Yine bir sıra ikili trabzan geçeceğim. 2 önden 2 arkadan alarak daraltma yapacağım. Diğer tarafta kaç sıra bir önden bir arkadan alarak ördüysem burada da o kadar örüyorum ve düzgün bitişle bitiriyorum. Ben ikisini de yapacağım. Size sıra sayılarını söyleyeceğim. Zaten üzerinde de örgüyü göreceğiniz için daha net anlaşılacaktır. Artık kazağımız bitti. Ölçülerini söylemek istiyorum. Beden genişliği yaklaşık 60 santim kadar. Boyu yaklaşık 52 santim kadar. Ve yine koltuk altından bileğe kadar, bilekte istediğim noktaya gelene kadar ördüm. Yine yaklaşık 45 santimlik bir ölçüsü var. Daraltma yaptıktan sonra kolda 8 sıra kadar bir önden bir arkadan alarak ördüm. Siz de kendi istediğiniz boyutta üzerinize deneyerek örüyorsunuz. Ben 5-6 sıra ördüm. Üzerime denedim. Bileğim de istediğim noktada değildi. Onun üzerine 2-3 sıra daha ördüm. Ve düzgün bitişle bitirdim. Şimdi artık kaç gram ip kullandığımıza bakalım. Buradaki açık krem renkten hepsini bitirdim. Yani 4 yumak açık krem renkten kullandım. Bakalım toplam kaç gram kullanmışız. Doğru tartabilmek için bir tane kap kullanacağım. Onu da darasını aldım. Şimdi örgümüze bakalım. ...665 gram. Tekrar bakıyorum. 665 gram. 4 yumak buradaki açık krem renkten kullanmıştım. Demek ki 400 gramı buradaki açık krem renkten, 265 gramı da buradaki pudra pembe renkten geliyor. Toplam 7 yumak kadar ip kullandığınızı düşünebilirsiniz. Siz boyunu artıracaksanız, bedenini daha geniş yapacaksanız o zaman ne yapıyorsunuz?
daha fazla yumak ip alıyorsunuz. Kazağı böyle üstünde de göstermek istiyorum. Bu yaka açıklığı benim için yeterli. Daha da kapatmak isteseydim daha fazla sıra sayısını da örebilirdim. Siz ince ya da kalın örebilirsiniz. Yine siz kol ağzını açık ya da bu şekilde daraltılmış şekilde yapabilirsiniz. Nasıl canınız istiyorsa, nasıl zevkinize uygunsa o şekilde yapabilirsiniz. Beden genişliği 60 santimdi. Ben normalde kendime yaptığımda 53 santim kadar yapıyorum. Koltuk altındaki motifleri yapmasaydım birebir kendime göre yapardım. Bu sefer koltuk altındaki motifleri ekleyerek salaş bir kazak yapmış oldum. Yeni taşındığımız evde böyle çekim yapabileceğim bir köşe olmadığını söylemiştim. Böyle aşağı yukarı yaparak göstereceğim. Boyunu ben bu şekilde yaptım. Pantolon kemerinin olduğu yere kadar geliyor. Siz istediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Arkası da aynı şekilde yine pantolon kemerinin olduğu yere kadar geliyor. Zaten kazağın önü arkası aynı. Detaylı fotoğraflarını Instagram'a ekleyeceğim. Yine Instagram'da diğer örgülerde olduğu gibi bu şekilde üzerimde nasıl aşamalarla ilerledik onları anlatacağım. Oralardan da özet olarak bakabilirsiniz. Koltuk altına motif yedirirken boşluktan başlamıştık biliyorsunuz. Trabzana denk gelenler nasıl yapacaktı? Bana istiyorlarsa yorumlarda soracaklar. İstiyorlarsa Instagram'dan örgülerini fotoğraflı olarak atacaklar. Ben 2 günlüğüne ailemin yanına gidiyorum. Bu sefer 5 motifli bir kazak yapacağım. Sırf buradaki koltuk altında trabzana denk gelsin ve o şekilde anlatabileyim diye. Beklemek istemeyenler soru sorsunlar. Beklemek isteyenler o videoyu bekleyebilirler. Benim severek ördüğüm bir kazak oldu umarım. Siz de severek örer ya da satıp gelir elde edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.